8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki misafirimiz göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cüneyt Saltürk. Hocam hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun. Siz de nasılsınız? Bizler deyiz. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam akciğer kanseri için sigara dışında risk faktörleri var mıdır? Akciğer kanseri tabii bilinen bir risk faktörü olarak sigara çok güçlü ve en etkin. Aslında sigara ve tütün ürünleri demek lazım. Sadece sigara değil çünkü bildiğimiz klasik anlamda. Ancak sigara dışında bildiğimiz risk faktörleri de var. Bunlardan birisi tabii ki genetik faktörler. Yani aile içerisinde, birinci derece aile içerisinde akciğer kanseri varlığı özellikle genetik olarak riski arttırıyor. Bir diğeri hava kirliliği. Yani ortamda soluduğumuz kimyasal yanma ürünleri sonrası ortaya çıkan maddeler risk oluşturuyor. Beslenme, mesleki maruziyetler, asbest özellikle. Asbest biliyorsunuz yalıtımda kullanılan bir madde. Özellikle tersaneler, gemicilik işiyle uğraşanlar, balata işiyle uğraşanlar. Bir de toprakta bulunuyor maalesef asbest. Bu asbestle maruz olanların daha çok kanser olduğunu ve riskin arttığını biliyoruz. Silika dediğimiz yine toprakta bulunan, mermer işçiliğiyle uğraşılan, mermerle muhatap olan ve madencilik yapan kişilerin çok soluduğu silika maddesi de arttırıyor. Tabii beslenmeyle ilgili aynı diğer kanserlerde olduğu gibi antioksidandan fakir beslenmek riskleri artırıyor. Yani solunan hava, genetik, beslenme, sigara dışında risk faktörleri olarak sayabiliriz. Peki bu tütün kullanımı, sigara kullanımı sonuçta en önemli faktörlerden bir tanesi ama bunun süresi veya kullanma miktarının da önemi var mı hocam? Sigara içim miktarı ve biz onu paket yıl olarak hesaplıyoruz. Yani içtiği paket sayısıyla günde onu yılla çarparak bir paket yıl hesabı buluyoruz ve o paket yıl hesabı çok etkili. Dolayısıyla erken başlamak, uzun süre içmek ve bir günde çok fazla içmek kanser riski açısından çok etkili ve en önemli risk faktörü aslında. Yani sigarayı günde bir içen kişiyle her gün 3 paket içen, 12 yaşında başlayan, 15 yaşında başlayan, maalesef o yaşları görüyoruz artık, başlayan arasında bırakma yaşına kadar ciddi bir fark var. Bir de bilinmesini istediğim şey şu, sigarayı bırakmak kanser riskini düşürmüyor maalesef. Hiçbir zaman içmeye devam ettiğiniz riskte yükselmeye devam etmiyor ama sigarayı içip bırakmak kanser riskinin sadece artmasını azaltıyor, yavaşlatıyor. O yüzden sigarayı içip bırakan kişilerin de kanser açısından risk gruplarının değerlendirilmesini öneriyoruz her zaman. Hocam peki akciğer tedavisinde tanının süreci önemli mi? Tanının erken konulması. Tabii ki. Şimdi akciğer kanseri maalesef akciğer doğası gereği ağrı duyusu olan bir organ değil. Yani göğüs kafesimizin içerisinde, akciğerin içerisinde 3 santimlik bir kitleyi bile fark edemeyebiliriz. Hiçbir yakıma vermeden orada durabilir. O yüzden şikayet vermeye başladığı an çoğu zaman kanserin daha akciğer dışına yayıldığı dönemlere denk gelebiliyoruz. O yüzden erken tanı çok önemli. Çünkü erken tanıda tamamen tedavi edilebilme şansı olan, cerrahi ve diğer tedavilerle tedavi edilebilme şansı olan bir kanser tipi. O yüzden erken tanı çok önemli. Ama maalesef akciğerin doğası da bu erken tanıya izin vermediği için biraz sonra belki konuşacağız. Tarama testleri bizim için çok önemli hale geliyor. O zaman bu tarama testlerinden bahsedelim hocam. Yani birçok hastalıkta bunun normalde rutin yapılan artık yerleşmiş tarama testleri var. Benzer şey akciğer kanserinde de var mı? Var. Aslında son 30-40 yıl bütün dünya olarak biz nasıl bir tarama testi yapalım akciğer kanseri? Çünkü akciğer kanseri sık görülen bir kanser. Erkekte 1 ve 2 sırada, kadında yükseliyor sigara içimi ve etkenlerin artmasıyla beraber. Şimdi bir kan testi yok. Basit çekebileceğimiz bir yöntemle de yine akciğerin anatomisi gereği, 3 boyutlu yapısı gereği sadece bir akciğer filmi tarama testinde küçük bir nodülü göstermediği için burada daha çok tomografi üzerine yoğunlaşan tarama testleri var. Önce kimlere yapalım sorusunu sormaya çalışmışız. Bir kere bizim genel olarak ailede birinci derece yakında akciğer kanseri hikayesi olan, 20-25 yılın üzerinde sigara içmiş olan kişileri biz tarama testi öneriyoruz. Yani bu kişiler akciğer kanseri riskinin normal popülasyona göre arttığı kişiler olarak algıladığımız için. Ama bunu yaparken tabii radyasyon dozu daha düşük, maliyeti daha az olan bir yöntem düşünmek gerekir. Biz orada düşük doz bilgisayarlı tomografi daha çok öneriyoruz. Düşük doz bilgisayarlı tomografi ne demek? Normal tomografide verdiğimiz radyasyon dozunun çok daha az bir miktarıyla bütün akciğeri gösterip küçükken daha ufak bir nodülken akciğer kanserini yani gelişmemiş evredeyken saptayıp tedavide daha 3 adım önde olma şansımız var. O yüzden düşük doz tomografi bu söylediğim gruplara öneriyoruz. Hocam peki akciğer kanserinde şikayetçi yani yakınmalar neler kişinin
size gelmesi için? E, Kişi gene- kendi kendine hissedebilir mi bunu? Yani genelde dediğim gibi biraz önce hissetmesi zor akciğer organ yapısı itibariyle şikayet çok geç dönemde getirebilir ama fark edip de gelmezseniz o da büyük sizin tarafınızdan bir gecikme olur. O yüzden zaten handikaplı olduğumuz bir organ sisteminde bir de hastanın gecikmesini istemeyiz. Bir kere uzun süren öksürük, 3 haftayı geçen öksürük özellikle 50 yaş üstü bir bireyde riski yüksek bir insanda mutlaka incelenmeli. Öksürük çok sık gördüğümüz bir şikayet. Uzun, tedaviye yanıt vermeyen, muayeneye yanıt vermeyen bir görüntüleme yöntemi yapılsın, bir göğüs hastalıkları ekibine başvursun isteriz. Göğüs ağrısı, kan tükürme, zayıflama, iştahsızlık, göğüs ve sırtta ağrı gibi yakınmalar genelde en sık gördüğümüz bulgular oluyor. Bize getiren şikayetler oluyor. Tanı nasıl konur hocam akciğer kanserinde? Şimdi tanı patolojik. Yani patolojikten kastımız nedir? Tanıyı bir biyopsi almadan koyma şansımız yok. Bir biyopsi yapıp onun tipini halk arasındaki deyimiyle iyi ve kötü huylu olup olmadığını anlamamız lazım. Bunun için mutlaka biyopsi alacağımız o kitleye, saptadığımız kitleye yaklaşacağımız uygun biyopsi yöntemini bulmamız lazım. Tanı biyopsiyle konuluyor. Biyopsi dışında bir alternatifimiz yok. Yani bir görüntüleme yönteminde, filmde, tomografide ya da başka bir yöntemde tümör görüldü, kitle görüldü diye bir ibare kullanıldığında hastalarımız genelde tanı konuldu zannediyorlar. Hayır, bu şüphelidir. Bunun kesin tanısı mutlaka biyopsiyle yapılmalıdır. Biyopsiyi de çok değişik yöntemlerle, bronkoskopiyle, iğne biyopsisiyle, bazen ultrasonda bronkoskopiyle yaparak patolog yardımıyla Tanıyı netleştiriyoruz. Hocam peki akciğer kanserinin evreleri nelerdir? Şimdi akciğer kanserinin evrelemesi biraz komplike ama kabaca söyleyecek olursak önce patolojik bir sınıf ayrımı yapıyoruz. Bizim patolojik olarak küçük hücreli dediğimiz tipi daha hızlı yayılan, daha akciğer dışına yayılan bir formu ama küçük hücreli olmayan formu, daha çok çoğunluğunu kapsayan formunda evre genellikle yine bizim görüntüleme yöntemlerimiz de belli oluyor. Yani akciğer içerisindeki lenf bezlerinde tutulum var mı? Karşı akciğere yayılmış mı? İşte sıvı toplanmış mı? Bunun gibi onkolog, göğüs hastalıkları hekimi, radyolog, nükleer tıp uzmanı beraber bir araya gelip yapıyoruz. Ama genellikle ileri evre dediğimiz gruplar akciğer dışına yayılmış maalesef vücuda yayılmış olan vakalar oluyor. Peki tedavi seçeneklerimiz neler hocam akciğer kanserinde? Biraz önce bahsettiğim gibi erken yakalarsak tedavi seçeneklerimiz ve başarımız çok artıyor. Yani erken evrede henüz küçük bir nodülken, büyümemişken, karşı akciğere yayılmamışken, kan dolaşımıyla diğer organlara sıçramamışken yakaladığımızda tedavi şansımız çok daha artıyor, seçeneğimiz de artıyor. Bir kere cerrahi şansımız oluyor. Cerrahi şans diyorum çünkü ileri evrelerde özellikle karşı akciğere yayılım olduktan sonra maalesef cerrahiyle çıkarılması, tamamen temizlenmesi mümkün olmadığı için onkolojik tedavilere başlıyoruz. Ama temel prensibimiz cerrahi erken evrelerde, sonrasında onkolojik kemoterapi, ışın tedavileri vesaire gibi. Şimdi yeni gelişen akıllı ilaç yöntemleri, immünoterapi dediğimiz bağışıklık sistemi üzerinden tedavi eden ilaçlarla başarımız daha da yüksek, her geçen gün artıyor. Hocam şimdi halk arasında işte akciğer kanserinde cerrahi müdahalede yayılma diye söylentiler var. Yine aynı şekilde bu akciğer kanserinin erkeği dişisi şeklinde söylemler yani var. Bir de akciğer kanserinin tipi önemli mi? Yani cerrahi yapabilmek için. Tabii önemli, tipi önemli. Biraz önce bahsettiğim küçük hücreli olan patolojik tipinde cerrahi yapamıyoruz. %95 oranda. Çünkü o zaten daha çok kan yoluyla yayılmayı seven bir kanser. Diğer tiplerinde tabii yapabiliyoruz. Şimdi bu erkek dişiden başlamak istiyorum. Şimdi aslında bu halk arasında verilmiş çok güzel bir halk ibaresi olmasına rağmen zaten kanser de böyle bir cinsiyet yok. Böyle bir ayrım yok. Kanser zaten kötü huylu demek. Yani bunun patolog tarafından kötü huylu, yayılmaya, agresif, vücudun her tarafına sıçramaya meyilli demek. Dolayısıyla burada aslında onların söylediği benim anladığım kadarıyla hızlı ilerleyen ya da yavaş ilerleyen formlarını ayırt etmek için bir de iyi huylu olan kanserdeki lezyonlar var, yaralar var. Bunları da ayırt etmek için ama biz onları zaten çok sık görmüyoruz. Yani iyi huylu akciğer lezyonları çok nadir görülüyor. Kendi evrelemelerini yapmışlar. Yani. Evet, kendi evreleme. Aslında basit de şöyle ama biz o sorulara cevap verdiğimizde anlıyorlar, rahatlıyorlar. Cerrahi sonrası tümör yayılır mı? Hayır, böyle bir şey mümkün değil. Yani akciğer kanseri için mümkün değil. Birincil akciğer kanseri için. Genelde bence şundan oluyor.
hastalığın seyriyle cerrahi müdahale eş zamanlı olduğundan öyle bir algıda seçicilik oluyor. Cerrahiden sonra kötüleşti. Hayır, maalesef o hasta cerrahi olmasa da Evet, ameliyattan sonra kötüleşecekti. kötüleşecek. Ameliyat bir tedavi seçeneği tanımlanmış olduğu için o süreç sonrasında sanki ona bağlanıyor ama cerrahiyle tümörün yayılması mümkün değil. Öyle bir şansı yok. İzleyiciler açısından önemli bulduğum için soruyorum hocam. Bu tarama testleriyle ilgili olarak diyelim ki 50 yaş üzerinde 25 yıllık sigara hikayesi olan, ailesinde böyle akciğer kanseri hikayesi olan bir hasta geldi, taramasını yaptırdı. Peki bu bir seferlik bir şey mi? Yani senede bir mi gelmesi lazım? Tarama testlerini nasıl devam ettirmek lazım? Çok güzel bir soru. Şimdi yani bu tarama testleri ne bulduğumuza göre değişiyor. Nodülün boyutuna göre, eğer bir nodül varsa, hiçbir şey çıkmadıysa yılda 2 defa yapmasını istiyoruz. Bir şey çıktıysa nodülün boyutuna göre bazen 1 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay, 9 ay, 1 sene, en az 2 sene o şüpheli gördüğümüz şeyin büyümediğini, hareket etmediğini, hacminin değişmediğini görecek tetkikler yapıyoruz. Bazılarını çok yakın takip ediyoruz. O biraz radyolojik görüntüye göre, işin profesyonelinin verdiği görüntüye göre değişiyor. Ama bir kere değil tabii ki. Yani bir kere tarama testi yaptınız, 3 sene bir daha yapmayın diye bir şey mümkün değil. Hiçbir şey çıkmasa da yılda 2 kez öneriyoruz. Özellikle çok yüksek riskli gruplarda. Yani benim tomografim temiz çıktı ama 6 ay sonra tekrar, ama nodül çıktıysa, bir öncü şüpheli bir şey çıktıysa mutlaka onun hekimin söylediği aylar içerisinde takip önemli. Bazen dediğim gibi 1 ayda, bazen 3, 6, 9 diye değişen ve uzayan aralarla takipleri yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz hocam. Ben Çok teşekkür teşekkür ederim. ederiz. Çok değerli Ağzınıza bilgiler sağlık. Sağ olun, verdiniz. ben teşekkür Sağ olun, ederim. Çok sağ olun. teşekkürler. Evet, bugün 8'de Sağlık'ta konuğumuz göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Cüneyt Saltürk'ide. Kendisiyle akciğer kanserinden, tedavi süreçlerinden, akciğer kanserinin evrelerinden bahsettik. Kendilerine teşekkür ederiz. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.